Kanser dendiğinde hepimizin aklına hemen ameliyat ya da kemoterapi gelir. Ama öyle bir tür var ki bazen en iyi tedavi hiçbir şey yapmamak. Evet, erkeklerin korkulu rüyası prostat kanserinden bahsediyorum. Diyelim ki prostat kanseri tanısı aldınız. Tabii erken evre için konuşuyorum. Son evre için bu dediklerim geçerli değil. Doktorunuz size şunu söyleyecek. Durumunuzu tümör konseyinde değerlendireceğiz ve sonucu birlikte konuşacağız. Sonra konsey toplanır ve size 3 seçenek sunulur. Birincisi aktif gözlem. Yani hemen tedavi etmeden hastalığı yakından izlemek. İkincisi ameliyat. Ve üçüncüsü radyoterapi. Yani ışınla hastalığı kontrol altına almam. Peki siz hangisini neye göre seçeceksiniz, neye göre karar vereceksiniz? Gelin bunları size anlatayım. Tedavi seçimi yaşınıza, genel sağlığınıza ve en önemlisi kanserin risk durumuna göre değişir. Birincisi aktif gözlem. Yani hemen müdahale etmiyoruz. Eğer kanseriniz düşük riskliyse ve yavaş ilerliyorsa aktif gözlem ilk seçenek olabilir. Kime uygun? Yaşam beklentisi 10 yılın üzerinde olan, çok düşük riskli hastalar için uygun. Mantığı şu, yan etkilerden kaçınmak için tedavi vermek yerine kanseri yakından izliyoruz. Eğer hastalıkta bir ilerleme görürsek hemen tedaviye başlıyoruz. Yani gereksiz yere yaşam kalitenizi bozmuyoruz. İkincisi cerrahi. Yani ameliyatla kanseri kökünden çözmek. Radikal prostektomi dediğimiz yani prostatın ameliyatta alınması. Bu robotla olabilir, başka yöntemle olabilir. Peki kimler için uygun? Genel sağlık durumu iyi. 10 yıldan fazla yaşam beklentisi olan ve kanseri tamamen vücuttan uzaklaştırmak isteyenler için altın standart. Avantajı şu, doku örneği alındığı için evrelemede çok daha net yapılır. Ama burada dikkat edilecek konu idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı gibi riskler bu yöntemde daha fazla. Üçüncüsü radyoterapi, yani ışınla tümörü kontrol altına almak. Cerrahi istemeyen veya ameliyat riski yüksek olan hastalar için güçlü bir alternatif. Kimler için uygun? Özellikle orta ve yüksek riskli gruplarda başarı oranı ameliyatta hemen hemen aynı. Burada bir fark var. Eğer yüksek riskli gruptaysanız radyoterapiye yani ışının yanına bir de hormon tedavisi eklemek gerekir. Peki radyoterapinin yani ışının yan etkisi yok mu? Var tabii. Ameliyata göre idrar sorunu azdır ama bağırsak hassasiyeti daha sık görülebilir. Peki hangisi en iyisi? Düşük riskteyseniz izlemek en mantıklı seçenek olabilir. Orta risk için eğer daha önce kanserden bağımsız idrar problemleriniz varsa ameliyat bu problemi de çözebilir. Onun dışında orta ve yüksek riskte cerrahi veya radyoterapi olabilir. Burada etkileri ve yan etkileri doktorunuzla konuşup en doğru kararı bu şekilde alabilirsiniz. Sizin en sık yaşadığınız idrar problemine yorumlara yazın, tek tek konuşalım. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, abone olmayı ve sürekli tuvalete giden o arkadaşınla paylaşmayı unutma.